Motoru çok önemsemedik elektrikli olduğu için. Ama şey gözüküyor hani gerçek bir elektrikle birden gaza basacağım. Tepkiye bir bakabilirsiniz. Şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi 184 PS direkt tepki. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Diğer videolarımızı da izlediyseniz sevinirim. Bu şimdiki misafirimiz de Mini Cooper SE, yani komple elektrikli bir araç. Anahtarını göstereyim öncelikle. Anahtarı şu şekilde. Yani normal Mini Cooper anahtarı, yuvarlak, standart. Şurası çıkıyor. Yani göstermeme gerek yok zaten. Aracımız bu şekilde. Ee, tek kapı bir araç. Yani iki tane kapısı var. Arka kapı yok. Ee, full elektrikli zaten. Siyah ve beyaz kombinasyonuyla tasarlanmış araba. Hiçbir yerinde nikelaj parça yok. Siyah ve beyaz. Onun dışında başka rengi yok. Arkasından bahsetmek gerekirse altında bir spoiler'ı var. İçinde sis lambalarının da bulunduğu bir spoiler. Güzel duruyor. Hani e, ufak kompakt bir araba zaten. Mini Cooper'ın alışık olduğumuz stopları zaten. Bunlar LED stop. Gördüğünüz gibi burada geri sürüş farı var. Bagajını açacağım şimdi. Öncelikle bagajını göstereyim. Elektrikli bagajımız yok maalesef. Çok ufak bir bagajı var. Bu araba zaten şöyle söyleyeyim. Hani günlük kullanım, şöyle kullanım derken işe gidip gelmek için o şekilde kullanılabilir. Çünkü çok büyük bir bagaj hacmi yok. Yani aileyle kullanmak biraz zor olabilir. Gen tek başınaysanız ideal bir araç olabilir sizin için. Bir de kısa yol yapıyorsunuz. Menzil olarak e, ortalama 200 kilometre menzili var. Onun dışında AC şarjla 150 dakikada şarj oluyor. DC şarjla, yani hızlı şarjla 35 dakikaya falan komple doluyor araç. Ondan sonrasında yukarıda bir tane antenimiz var. Gördüğünüz gibi balık sırtı olmayan normal standart bir anten. Aracımız dediğim gibi şarjlı. Burada hızlı şarj ve normal şarj girişlerimiz bulunuyor. Başka bir şeyimiz yok burada. Sonra orijinal Mini Cooper jantları var üstünde zaten. 17 inç ebatında. Bu da yani araca göre jant biraz büyük gösteriyor. Bu da güzel olmasını sağlıyor. Yani iyi. Camlarımız zaten arka tarafta karartılmış şekilde. Burada da Mini Cooper bir logosu var, damgası var. Bu da gayet şık duruyor. Anahtarsız girişimiz var bu arada. Kapı kolunun üstüne ufak bir düğmeden de basıp açabiliyorsunuz. Anahtarınız yanınızda olduğu sürece. Sonrasında e, dediğim gibi araba siyah beyaz kombinasyonları olduğu için kapı kolu ve ayna siyah. Üstü de siyah zaten komple. Burada bir tane logomuz var. Şeyimiz var. S logosu. Bu da gayet güzel. Aracımız bu arada 184 PS yanlış hatırlamıyorsam. Sonra farlarımız var. Gündüz farları yuvarlak şekilde Mini Cooper'ın alışık olduğumuz far çeşitleri ama gayet hareketli, başarılı far çeşitleri. Elektrikli olduğu için herhangi bir hava alma durumu yok. Burada bir hava deliğimiz var ama bu gerçek zaten. Tekeri soğutması için de ne kadar soğutması gerekiyor bilmiyorum ama hani alışık olduğum Mini Cooper kaputu gördüğünüz gibi esrar bunlar. Tampon araç şöyle söyleyeyim, tam bir bayan aracı gibi gözüküyor. Yani erkekler de kullanabilir aslında ama hani bayanların daha çok tercih edeceği bir araç bence. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir yapıya sahip araç. Hani
Burada Mini Cooper logosunu da siyah yapmışlar zaten. Her şeyle tam kompakt şekilde gözüküyor araç. Burada S logomuz var, sarı. Böyle ince dokunuşlar her zaman güzeldir benim için. Başka, bu arada jantların göbek kısımlarında da aynı rengi kullanmışlar. Bu da çok güzel bir detay. Sonra içine geçebiliriz. Şöyle açayım kapıyı. Tabii ki tek kapı bir araç olduğu için camlarda çerçeve yok. Açtığınızda kendi biraz iniyor. Ondan sonra kapıyı açabiliyorsunuz. Burada bizi kapı eşiğinde Mini Cooper logosu alüminyum şekilde, hissiyatı güzel, bizi karşılıyor. Kapı kolundaki özelliklerimiz, iki tane cam açma, zaten iki tane camımız var. Aynaları ayarlayabildiğimiz. Bir de hoparlörümüz var burada. Sonrasında koltuklar deri. Maalesef koltuk ayarlarımız manuel. Manuel ayarlayabiliyoruz. Buradan da girişimiz var ama hani buradan ne kadar kullanırsınız? Şuradan çektiğinizde koltuğu yatırabiliyorsunuz ve geriye çekebiliyorsunuz. Bu şekilde yani buradan ne kadar kullanırsınız onu bilemem. Ama arkası yani şöyle söyleyeyim, oldukça dar. Hani çocuk dışında normal insan oturamayabilir. Sonrasında aracımızın üstünde panoramik cam tavan var. Açılabiliyor. Ee, Arkada bir tane spoilerımız var. Arkadayken onu söylemeyi unuttum. Spoilerımız var. Araç ufak zaten. Çok fazla anlatılacak bir şeyimiz yok. Şu parçalar, şunu söylemem gerekirse, yani eleştiri olarak şu parçalarında hani siyah, parlak siyah olmasını tercih ederdim. Çünkü böyle çok ucuz duruyor. Hani parlak siyah olsaydı daha başarılı olabilirdi. Sonrasında aracın içini gösterelim. Aracın içi direksiyon Mini Cooper'ın alışık olduğumuz direksiyonu zaten. Burada yine Mini Cooper'ı andıran şeyler var. Tuşlarımız dokunması, hissiyatı gayet güzel. Hani tık 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 tık, dokunmatik değil. Hani araç yeni olmasına rağmen dokunmatik değil tuşlarımız. Güzel tuş basış hissiyatı güzel yani araçta. Kalite olarak da güzel. Yani aracın kapıları olsun, her yerinde yumuşak deriden oluşuyor. Yani böyle ucuz hissiyatı vermiyor. Burada bir head-up display'imiz var. Zaten şimdi açacağım, onları göstereceğim ya. Şöyle göstermem gerekirse aracı çalıştırma tuşu burada. Yani bu şekilde basıyorum. Yani bir yarış arabası içinde olduğunuzu hissettirebilmesi için sanırım bunlar. Buradan bir head-up display'imiz çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada ufak bir ekranımız bulunuyor. Ufak bilgileri buradan alıyorsunuz. Hani yeterli mi? Yeterli bence. Hani çok fazla bir şey görmenize gerek yok burada. Asıl ekranımız burada. Şimdi burada da ambiyans aydınlatma ışıkları bulunuyor aslında. Şu an gözükmüyor. Ekranımız bu şekilde. Yeni modellerinde bildiğim kadarıyla komple ekran. Daha şık duruyor, daha güzel duruyor. Ama bu da iyi yani. Çözünürlük olarak falan gayet şık duruyor. Menfezlerimiz var. Konuşamadım, kusura bakmayın. Buradaki tuşları anlatmam gerekirse, buradaki park asistanı gördüğünüz gibi. Bu da elektrikli araçlarda frenleme ile şarj doldurma muhabbetinden kaynaklı. Bu araç bu arada eleştireceğim bir konu da o. Bunu çok fazla yapıyor. Yani çok fazla fren yapıyor. Bunu kapattığınızda onu yapmıyor artık. Yani şarj etmiyor. Kendiniz gidebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Anti patinaj özelliğini kapatıp açabiliyorsunuz. Burada sport işte mod değiştirme tuşumuz var. Burada da bildiğimiz klima ayarlarını yapabildiğimiz, tık tık sevdiğimiz, hani dokunmatik olmayan, ortasında dijital olarak gösteriyor zaten. Alt tarafa inersek burada bir USB, bir Type-C girişimiz var. Bardaklıklarımız hemen vites kolunun önünde. Ufak bir araba için güzel tasarlanmış. Vites geç seçicimiz bu şekilde. Yanında kilit tuşu var zaten. Park tuşu üstünde. İleriye geriye bildiğimiz standart şeyler. Araçta geri görüş kamerası var bu arada. Şöyle gösterebilirsek. Geri görüş kamerası ve park asistanı.
Bunlar bulunuyor. Sonrasında burada ana ekranı yönetebileceğimiz tuş takımı var. Buradan istediğimiz şekilde yönlendirebiliyoruz. İstediğimizi yapabiliyoruz. Hatta kapatalım. Sonrasında aracın işi bu şekilde. Hani iki kişi rahat bir şekilde oturuyor ama arka taraf oldukça zor. Hani normal bir insanın oturabileceği bir boyutlarda değil, çok dar. Yani onu söyleyeyim eleştiri olarak. E, Sonrasında burada yine yarış arabalarını andıran tuş takımları bulunuyor. Mini Cooper bundan vazgeçmiyor. Bence gayet şık duruyor. Güzel. Böyle cam tavanımızı açıyoruz. Şu şekilde. Açılıyor. Kapatıyoruz. Burada manuel bir perdemiz var. Yine siyah. Tavanımız da siyah zaten. Arka tarafta da bir cam tavan şekli var ama bu taraf ayrılmış ortadan. Yani bütün bir cam değil bu. Onun dışında arkada isofixlerimiz var. Hani arkayı da gösterebilirsek. Bir tane bardaklığımız var. Kapı kenarlarında da kapı diyeyim. Kapı kenarlarında da aynı şekilde. Yani araç bu şekilde. Şimdi sürüşe geçeceğiz. Sürüşte de biraz bakabilirsiniz. Sonrasında videomuzu bitireceğiz. Videomuza da abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. İnşallah bu kanalımızı büyüterek daha güzel, daha yenilikçi araçları çekebilme fırsatını bulacağız sizin sayenizde. Yorumlarınız, eleştirileriniz her şey her yönden bizim için önemli. Şimdi sürüşe geçelim aracı. Bir de öyle bakın. Evet arkadaşlar, kapının altını göstermeyi unuttuk. Bir motor olmadığı için motoru çok önemsemedik, elektrikli olduğu için. Ama şey gözüküyor hani gerçek bir elektrik içten yanmalı motor varmış gibi gözüküyor ama halbuki elektrikli bir motor bu yani. Şöyle açıyorum. Zaten Mini Cooper'ın bildiğiniz yapısı, kaput ve çamurluk yarısı beraber. Yani içi bu şekilde. Elektrikli Mini Cooper kapağı var burada. Farlar öyle yuvarlak. Alışık olduğumuz şekilde. Ya bunun dışında kaputun altında pek fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Şimdi kaputu kapatıyorum. Sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızı sürüşe geçtik. Siz de bizimle beraber seyredin. Hani normal çok sessiz şekilde gidiyorsunuz. Elektrikli olduğu için sadece lastik sesi duyuyorsunuz araçta. Bir de şu an klima sesi var. O da hava çok sıcak. Kusura bakmayın açtık ama şimdi birazdan sport moda da alacağım. Araç bastığınızda direkt tepki veriyor. Elektrikli araçlarda genelde bu şekilde çalışır. Bir de bahsettiğim şu frenleme meselesini göstereceğim. Şu an frene basmıyorum. Araç kendi kendine fren yapıyor. Bir yönden bu iyi. Bir yönden de akan bir trafikte çok fazla fren yaptığı için hani ister istemez gaza basma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Kapatamıyor olsaydınız çok çekilmez bir hal alabilirdi bu. Şimdi misal gaza basıyorum. Bastım gaza. Bırakıyorum gazı. Direkt araç yığılıyor. Hani öne şarj etmesi için tekerlere yük biniyor. Bu yüzden ama şimdi misal bu tuşa basıyorum ben. Bastım tuşa. Basıyorum. Bıraktım. Normal araba gibi ilerliyor. Ama bu sefer şarj da etmiyor yani. Demek istediğim o. Yani ben tuşun bulunması güzel bir şey. Bulunmasaydı çok büyük eleştirirdim. Şimdi bir de spor moda alacağım aracı. Şöyle e-drive var. Green var. Sport'a aldım şu an. Araç sportta şu an. Sanırım daha büyük tepkiler verebilecek. Daha hızlı cevap verecek bize araç. Kırmızı ışıkta bekliyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz. Önümde araçlar olduğu için biraz az basacağım gaza. Şimdi birden gaza basacağım. Tepkiye bir bakabilirsiniz. Şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi 184 PS direkt tepki veriyor. Ses falan da duymuyorsunuz yani. Bu konuda güzel. Sadece lastik sesinden başka bir ses duymuyorsunuz. Aracımız bu şekildeydi. Videomuzu izlediyseniz sonuna kadar teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı, like yapmayı unutmayın.
Videoların devamı gelecektir. Yani haftalık 2 video diye düşünüyoruz şu an. Sonrasında nasıl olur bilmiyorum. Yani ilerideki projelerimizde daha yeni araçlar, daha görülmemiş araçlar var. Onları da çekeceğiz. Bu arada navigasyonumuz da bu şekilde aracın. Canlı olarak trafik takibi yapıyor. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.